Merhabalar, Eğitime Yön Verenler programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Sibel Özgür. 2012 yılında Balıkesir Üniversitesi Turizm Otelcilik Fakültesinden mezun olduktan sonra dil eğitimimi ve stajımı tamamlamak üzere bir 6 ay kadar Amerika'da yaşadım. Duyu organlarımızla gördüğümüz, duyduğumuz her şeyi kendi algı filtrelerimizle ölçüp dünyaya o şekilde bakıyoruz. Algılarımız özellikle 0-7 yaş arasında oluşur. Yani 0-7 yaş arası bizim için çok önemlidir. Neden 0 diyorum? Çünkü anne karnındayken bile aslında bilinçaltımız sürekli devrededir. Mesela EFT tekniğini de kullanıyoruz. EFT, Emotional Freedom Teknik dediğimiz. Yani duyguların bir nevi işte akupunktur noktalarına basit uygulanarak duyguların boşaltılması diyebiliriz. Nikola Tesla'nın bir sözü var. Diyor ki eğer evrenin sırrını anlamak istiyorsanız mutlaka evrendeki her şeyi enerji, titreşim ve frekans cinsinden düşünmeniz gerekiyor diyor. Evrende var olan her şey, canlı, cansız varlıkların her şeyin bir titreşimi, frekansı var. İşte her şey bunu bilmekle başlıyor. Bunu fark etmekle başlıyor. Trans durumu aslında kişinin gün içerisinde otomatik olarak girdiği durum. Dalıp gitmelerimiz. İşte mesela hepimiz dalıp gidiyoruz gün içerisinde bir yerlere. Bu bir trans durumu. Hipnoz uyuma değil, uyanıştır aslında. Muazzam bir potansiyel var evrende ve size sunulmuş, insandan sunulmuş bir potansiyel var. Bunu kullanabilmek çok önemli. Sadece istedikleri şeyi yapmaları. Kendi iç seslerini dinlemeleri. Çünkü iç sesiniz sizin en iyi rehberiniz ve dostunuzdur. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Programına hoş geldiniz. Ben yazar ve matematik öğretmeni Burcu Çomruk. Bugünkü konuğumuz Sibel Özgür. Kendisi yaşam koçu, enerji uzmanı. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Peki, Sibel Özgür kimdir? Sibel Özgür, 2012 yılında Balıkesir Üniversitesi Turizm Otelcilik Fakültesinden mezun olduktan sonra dil eğitimimi ve stajımı tamamlamak üzere bir 6 ay kadar Amerika'da yaşadım. Daha sonrasında Türkiye'ye döndükten sonra turizm sektöründe uzun süre çalıştım. Aslında çok severek yaptığımı düşündüğüm ve aslında çok da severek yaptığım bir mesleğim vardı. Neydi peki? Turizm yani, sektörü. Turizmde direkt başlamadığınız bir işe, yani herhangi bir yerde başlamadan direkt bu şekilde. Tabii. Yani turizm sektöründe başladım. Çok da severek devam ettiğimi düşünüyordum aslında. Ta ki enerji ve frekanslarla tanışana kadar. Tabii bu daha cazip geldi galiba. Evet tabii. Için. Ya şimdi hani her insanın bir yaşam amacı vardır ya da bunu sorgularsınız. İşte neden dünyaya geldim? Neden yaşıyorum? Neden varım? Nasıl faydalı olabilirim? Kendime ve çevremdeki insanlara gibi düşünerek bu alanlara biraz ilgim kaydı, öyle söyleyebilirim. Peki hani belirli bariz bir olay oldu mu? Hani şu olaydan kaynaklı ben artık hani hayatımın mesleğini değiştirmeye karar verdim. Enerji olaylarına adım attım dediğiniz hani belli bir olayınız ya da bir durumunuz oldu mu? Tabii. Aslında hani olan her şey bir sebeptir derler ya. Tabii ki böyle arka arkaya yaşadığım bazı olaylar, kendimi ve ailemi ilgilendiren ve yakın çevremi ilgilendiren bazı olaylar yaşadım. Özellikle adalet konusunda çok büyük haksızlıklara uğradığım zamanlar oldu. İşte bu zamanlarda neden bunların başıma geldiğini düşünerek, sorguladınız. Sorgulayarak, yani neden bunları yaşadığımı sorgulayarak, biraz da bu pandemi döneminin de aslında çok büyük etkisi oldu. Pandemi döneminde insanların işte kendi içlerine kapanması, içe yöneliş aslında. Zaten bütün enerji ve frekansla tanışma maceranız genellikle içe yöneldiğiniz İnsanın kendi zaman dinlediği oluyor. anlarda ortaya çıkıyor değil mi? Kesinlikle öyle. Yani bunun için içe yönelmeniz, kendinizle iletişim kurmanız, sağlıklı bir iletişim kurmanız gerekiyor. İşte tam bu noktada uyanışa geçiyorsunuz aslında, öyle diyebiliriz. Anladım. Çok teşekkür ederim. Peki enerjilerle ilgileniyorsunuz. Hayatınıza enerji durumunu kattınız ve bundan sonra yolunuzu bu şekilde ilerletiyorsunuz. Hangi enerji alanları bunlar?
Şimdi enerji alanı olarak şöyle söyleyebilirim. Ben yaşam koçluğunu meslek olarak yapıyorum şu anda. Fakat yaşam koçluğunun içerisinde bizim kullandığımız değişik, bizim alet çantamız dediğimiz, her yaşam koçunun da bildiği bunu, değişik teknik ve yöntemler var. Enerji alanları var. Örneğin mesela NLP benim en çok ilgilendiğim, en çok ilgimi çeken ve beni en çok heyecanlandıran diyebilirim NLP. aslında. Evet, NLP. Neuro Linguistic Programming dediğimiz, yani sinir dili programlama. Sizin algı filtrelerinizi değiştiren, hayata bakışınızı, başka bir pencereden bakmanızı sağlayan bir nevi değişim programı gibi düşünebiliriz bunu. Hani kısaca bilgi vermem gerekirse NLP ile ilgili modellemeyi örnek alarak aslında ortaya çıkmış. Yani şöyle düşünün, bir insan nasıl oluyor da dünyada çok başarılı insanlar bazı şeyleri sadece çok bazı insanlar başarıyor. Yani nasıl oluyor da bu insanların özellikleri nelerdir gibi. Bunlar olağanüstü insanlar değil ama, değil mi? Tabii ki. Bunların gerçekten sizin bizim gibi nefes alan insanlar. Sadece Tabii düşünce ki. yapılarında çok az bir farklılık var. Tabii ki. Şöyle, şimdi duyu organlarımızla gördüğümüz, duyduğumuz her şeyi kendi algı filtrelerimizle ölçüp dünyaya o şekilde bakıyoruz. O şekilde anlamlandırıyoruz. O nedenle o filtreleri aslında değiştirmek, o programları değiştirmek, düşünce yapınızı değiştirmek, olaylara bakış açınızı değiştirmekle ilgili NLP dediğimiz. Bunun yanında değişik EFT, Emotional Freedom Technique dediğimiz Bir dakika, lafınızı kesmiş gibi olacağım ama bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi insanların düşünce yapılarını değiştirmek çok kolay olmasa gerek. Çünkü biz doğuyoruz, bir ailede büyüyoruz ve Evet. o aile bize belli kalıpları empoze ediyor. Evet. Ve yani kaç yaşına gelirsek gelelim o kalıplar bizimle birlikte geliyor. Hani bazılarını gerçekten atamıyoruz. Evet. Hani ben bir öğretmen olduğum için de hani çevremdeki öğrencileri de gözlemliyorum. Aslında bir öğrenci ailesi neyse o. Hani Kesinlikle neyse oradan nasıl bir eğitim aldıysa, orada ilk 12 yaşına kadar, 9 yaşına kadar nasıl bir kişiliği oluştuysa o şekilde devam ediyor, gidiyor. Bize karşı hareketlerinde, davranışlarında ailenin, yani ailesinin çok büyük bir etkisi var. Çünkü ailesi geliyor, veliler bize, diyorum ki bu öğrencinin annesi babası değil mi? Herhalde diye düşünüyorum ki gerçekten de öyle çıkıyor. Ben şu öğrencinin annesiyim diyor, şu öğrencinin babasıyım diyor. Çünkü kopyası çıkıyor bir nevi aslında. Evet. Böyle düşününce bunları yıkmak o kadar kolay olmasa gerek. Hani nasıl bir çaba içerisindesiniz? Nasıl bir durum oluyor bunları yıkmak? Ben onu merak ettim şu anda. Şimdi bizim bütün algılarımız özellikle 0-7 yaş arasında oluşur. Yani 0-7 yaş arası bizim için çok önemlidir. Neden 0 diyorum? Çünkü anne karnındayken bile aslında bilinçaltımız sürekli devrededir. Ve bilinçaltı sonsuz bir kayıt deryasıdır. Yani orada bir sınır yoktur. Yaşadığınız her şeyi kaydeder ve orada saklar. Anne karnında bile. Tabii ki anne karnında bile. Anne karnında müzik dinletiyorlar, farklı şeyler izletiyorlar ve onlardan bir şeyler duyuyor bebek. Hani buradan herhalde bu söylediğiniz buraya varıyor diye düşünüyorum. Aynen öyle. Şimdi anne karnında bu mesela yaşanılan olumlu ve olumsuz bütün olaylar anne karnından itibaren kayıt edilmeye başlar. Bilinçaltı anne karnında aktiftir. Ve özellikle 0-7 yaş arasında yaşanan her şey kaydedilir bilinçaltında. Ve hayatınız boyunca bu programları kullanırsınız. Bunları değiştirmek çok zordur. Ta ki fark edene kadar. Ama aslında ne kadar kötü. Ya bütün hayatın mesela 50-60 yıl olduğunu düşünün. Yani 7 yıllık, 6-7 yıllık bir hani dönüm nokta, 6-7 yıllık bir süreç senin bütün hayatını etkiliyor. Evet. Yani aslında bakınca çok adaletsiz görünüyor ama ne yazık ki bu şekilde, değil mi? Evet. Zaten bunun farkında olsak özellikle çocuklarımızı yetiştirirken ve özellikle eğitimciler, öğretmenler, siz de bir öğretmen olarak hani bunu gözlemliyorsunuzdur. Ne kadar önemli olduğunu aslında eğitimin, öğretimden daha da önemli olduğunu ve bu konuda çocuk yaştaki insanların geleceklerinde o çocukken yaşadıkları travmaları geleceklerine nasıl taşıdıklarının aslında farkındayız çoğumuz. Ama aslında biz de o şekilde yetiştirildiğimiz için biz de o eğitimi veremiyoruz. Çünkü bizim çocukluğumuz da öyle geçti. Yani bu hep zincirleme gibi. Ama bunu fark edip bir yerde kırabiliriz. Yani bu programları değiştirmek imkansız değil. Önce farkındalık gerekiyor. Kesinlikle farkındalık gerekiyor. Ben bir yerde yanlış yapıyorum. Düşünce yapımında bir yerde bir hata var. Hani yanlış düşünüyorum. Neden bu şekilde hep üst üste aynı olayları yaşıyorum? Aynı şeyler başıma geliyor. Aynı kişilerle karşılaşıyorum. Evet. Aslında burada bir farkındalık yaşamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi bunu çoğumuz sorgularız. Neden hep aynı şeyler benim başıma geliyor? Neden bunları hep ben yaşıyorum? Çoğumuz sorgularız ama hiçbir zaman içimize yönelip bunu sessiz kalıp
Sessiz kalmak, iletişim, kendinle iletişim kurmak, bu farkındalıkta çok büyük etkisi var. Yani bunu başarabildiğimiz zaman işte medite bir halde, gerek meditasyonlarla, gerekse kendimize zaman ayırarak, içimizi dinleyerek, çok basit. Yani içimizi dinleyip, ne istediğinizi ve neden bunları yaşadığınızı zaten iç sesiniz size söyleyecektir. Evet. Orada bir yalan yok. Yani o ne söylüyorsa ona gerçekten kulak verdiğinizde, ne istediğinizi, hayata dair ne istediğinizi ya da en önemlisi ne istemediğinizi anlıyorsunuz. Olduğumuz yerde mutlu muyuz? Tabii ki. Çevremizdeki insanlar bize mutluluk veriyor mu? Tabii ki. Gerçekten olmak istediğimiz noktada mıyız, değil miyiz? Hani bunlar çok önemli. Bunları sadece kendi içimize bakarak görebileceğimizi düşünüyorsunuz. Tabii ki. Yani daha hani kendi içimize bakmaktan kastım kendi benliğimizle iletişim kurabilmek. Yani kaliteli davranmak ve kaliteli yaşamak dediğimiz şey aslında kendimizle olan iletişimimizle çok alakalı. Kaliteli bir iletişiminiz varsa, içinizde yönelip kendinizle iyi bir iletişim kurabiliyorsanız kaliteli düşünüp kaliteli davranmaya başlarsınız. Peki şunu soracağım. Şimdi mesela günlük hayatın akışında işe gidiyoruz, geliyoruz. Daha sonra farklı bir aktivite oluyor, farklı bir iş alanı oluyor. Hani arkadaşlarımızla buluşuyoruz falan derken bir bakmışız saat 11-12 olmuş gece ve yatıyoruz. Hiçbir şekilde kendimizle baş başa kalamıyoruz. Hani günler bu şekilde akıp gidiyor. Daha sonra bir an geliyor ki ben ne yapıyorum? Hani o kadar çok şey yapıyorum ama ne yapıyorum dediğimiz anlarda sizin bu dediğiniz durumu hani hayata geçirmemiz lazım. Kendimizle baş başa kalmamız gerekiyor, değil mi? Kesinlikle. Yani şimdi aslında çok uzun saatlere gerek yok. Herkesin günde kendine ayıracak en az bir 10 dakikası mutlaka vardır. O 10 dakika bile sizin tamamen dış dünyadan soyutlanıp kendi içinize yönelmeniz için yeterlidir. Ya bunun için illa çok böyle hani meditasyon yapıp işte mumlar, İlla doğaya gitmemiz gerek yok falan. Tabii ki eğer mümkünse gitmek çok daha iyidir. Doğada vakit geçirmek insana kendi doğasını, kendi özünü hatırlatır. Evet. Fakat gidemiyorsanız da en azından yatmadan önce geceleri bir 10 dakika bile olsa sadece kendinizi dinleyerek, içinizle iletişim kurarak. Evet. Çünkü az önce dediğiniz şeyi çok geç yaşlarda fark etmek de var. Evet. Yaşlandığınızda, 70 yaşına geldiğinizde ben ne yaptım, nereye geldim diyebiliriz. Bunu demememiz için kendi içimize yönelmeliyiz ve kendimizi dinlememiz gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Kesinlikle öyle. Yani bunu erken yaşta fark eden şanslı insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum gerçekten sizin adınıza ve ben de kendi adıma bazen aynı taktiği yapıyorum. 5 dakika, 10 dakika gün içinde sessizce bekliyorum. Çünkü bir kitap okumuştum. Hayat sakin yaşanır diye. Şu an yazarını hatırlamıyorum ama o kitapta da diyor ki mesela evin bir köşesine geçin diyor. İlla doğaya falan da gerek yok diyor. Televizyon olmasın diyor. Pencereden bile bakmayın diyor. O bile sizin algınızı değiştirir diyor. Evet. Sadece diyor kendinizle baş başa kalın diyor. En başta diyor çok rahatsız olabilirsiniz hani kendinizle baş başa kalmak. Sizi çok tedirgin edebilir. Ben çok yalnızım işte şu an ne yapıyorum? Hani çok etrafımda hiçbir şey yok. Kendimle baş başayım şu an. Bu sizi çok tedirgin eder diyor başta. Ama sonra da yavaş yavaş bunu sürekli devamlılık durumuna getirdiğinizde diyor artık kendi istediğinize yönelmeye başlarsınız diyor kitapta. Sizin söylediklerinizle de bu kitapta yazanlar şu an gerçekten birebir hemen aynı. Gerçekten takdir ediyorum sizi de. Çok teşekkür ederim. Peki diğer enerji alanlarından bahsedelim. Evet. Diğer enerji alanları mesela EFT tekniğini de kullanıyoruz. EFT Emotional Freedom Teknik dediğimiz yani duyguların bir nevi işte akupunktur noktalarına basit uygulanarak duyguların boşaltılması diyebiliriz. Bu da eğer travmanızın yani geçmişe dönük travmanızın nedenini biliyorsanız işte bir bağımlılığı bırakmada, fobilerde falan bu tarz şeylerde kullanılan yöntemlerden birisidir. Fakat bu dediğim yöntemlerin hepsi tabii ki bazıları kişinin kendisi tarafından kullanılabilirken bazıları uzman tarafından kesinlikle uzman eşliğinde yapılması gerekiyor. Çünkü herkes enerjiyi çok iyi yönetemeyebilir. O noktada enerjinin ve bilinçaltının çok iyi yönetilebilmesi gerekiyor daha doğrusu. Peki bu akupunktur noktaları dediğiniz nereler oluyor? Akupunktur noktaları şimdi vücudumuzda mesela başımızın tepesinde işte iki kaşımızın arasında şu noktalar köprücük kemiği en önemli olan yer köprücük kemiğidir. Buralar. Tabii. Şimdi bu noktalardan geçen meridyenler zamanla tıkandığı için duygularınız yani duygusal tıkanıklıklar tabii bu duygu bedeniyle ilgili bir durum. Bu tıkanıklıklar işte içimize attığımız, söyleyemediğimiz,
Hı hı. kendimize dert ettiğimiz her şey Yıllarca birikmiş olan her şey. birikiyor. Evet. Hı hı. O meridyenler de birikiyor ve siz aslında bu noktalara vuruş yapıyorsunuz. Tabii bunları bazı olumlamalarla, bazı cümlelerle, Hı hı. onların eşliğinde yaptığınız zaman bu meridyenlerdeki akışı sağlıyorsunuz. Böylece hem fiziki bedeniniz daha sağlıklı oluyor hem ruhsal olarak daha Peki sağlıklı bu bir kereli oluyorsunuz. olmuyor herhalde, değil mi? Hani haftada belli 2 kere mi, 3 kere mi ya da ayda kaç kereyle bu tam olarak bizden gider? Hani bu tıkanıklığı açarız. Hı hı. Eee, Ya şimdi bu Hı hı. kişiye göre değişir. Kişinin yaşadıklarına göre, geçirdiği Hı hı. travmalara göre değişir. Kimi insan tek seansta bile bununla başarılı olabilir. Tek seansta bütün tıkanıklıklarından, bütün Tabii. duygusal boşluklarından hepsinden Tabii kurtulabilir tabii. diyorsunuz. Yani tek Hı hı. seansta bile işte o duygu mesela şimdi başlamadan önce Hı işte hı. bir değer veriyoruz. Hı hı. Bu uygulamayı yaptıktan sonra yine o değeri başka bir değer verip yani öncesinde ve sonrasında değer verip karşılaştırıyoruz. O değer sıfıra inene kadar mümkünse tabii sıfıra inene kadar Hı hı. devam ediyoruz. Bunun belli aralıkları var. Aslında bunun illa şu zaman bu zaman olacak diye öyle standart bir ölçüsü yok aslında. Kişinin durumuna göre tamamen yapılan her çalışma Hı hı. kişinin durumuna göre yapılıyor. Kişisel. Kişisel, evet. Anlıyorum. Hı hı. Peki diğerlerinden bahsedelim. Diğer enerji, EFT'den Hı bahsettiniz. hı. Bir tane daha söylemiştiniz ama şu an NLP, NLP'den Neuro-Linguistic Programming. bahsettiniz. Hı hı. Diğerleri peki? Ya diğerleri aslında şöyle, Hı dediğim hı. gibi kişinin karşımızdaki yani Hı hı. danışanımızın durumuna göre değişiyor. Şimdi aslında biliyor musunuz bu tekniklerin hepsi birer araç. Hı hı. Asıl önemli olan koçlukta Hı hı. kişinin kendisine sorumluluğu verebilmek. Yani bir Aslında insanın inanması değil mi biraz da? kesinlikle öyle ama Hı hı. kendine inanması. Şimdi danışan geldiği zaman sizden bir mucize bekliyor. Bir Hı koç hı. olarak. Yani elinde sihirli bir değnek varmış da sanki dokunduğun an bütün hayatını değiştirebilecekmiş gibi bir beklenti içine giriyor. Ama aslında ne kadar yanlış. İnsanın sihirli değneği kendisidir. Kesinlikle öyle. Şimdi içimizde gerçekten muazzam bir potansiyel var Hı hı. ve bu istisnasız herkeste var. Evet. Önemli olan bu mekanizmayı çalıştırabilmek. Evet, Nasıl çalıştıracağız bunu? Evet. Mesela kişiye geldiği zaman danışan bunu kendisinin yapabileceğine inandırmak, o farkındalığı kendisinde yaratmak. Evet. Bunu da nasıl yapıyoruz? Doğru soruları sorarak. Hı hı. Yani güçlü ve doğru soruları sorarak. Yaşam koçu bir psikolojik terapist değil. Yani yaptığımız şey aslında bir psikiyatri terapisti değil. Bunlar daha profesyonel, o alanda daha iyi uzmanlaşmış, eğitim almış, tıp alanında da eğitim Ama almış sanki insanlar birazcık yapıyor. benziyormuş gibi geldi bana şu anlattıklarınızdan. Hani böyle Evet. yakın. Sadece onlar böyle enerjileri belli bir isimlendirmeden birazcık daha bir soru cevap Hı hı. tekniğiyle herhalde ilerliyorlar. Tabii. Sizin de böyle biraz benzer noktası varmış gibi geldi bana. Ya Rehber aslında biraz hocalarıyla, birbirini destekleyici de psikolojik diyebiliriz. danışmanlarla. Hı Hı hı. hı. Yani ben şu anda mesela psikoloji lisans öğrencisiyim. Hı hı. Yani ben normalde üniversite bitirdim. Evet. Ama ikinci üniversiteyi okuyorum. Çünkü neden? Yaptığım işin psikolojik boyutunu De tam araştırmak anlamıyla istediniz. öğrenmek Hı hı. için şu anda ikinci üniversite olarak Ne kadar psikolojik güzel. lisans eğitimi alıyorum. Kendi mesleğimi desteklemesi için. Ne kadar güzel. Daha iyi Evet. bir noktaya gelip daha iyi şeyler gösterebilmek için, olayın daha çok özüne girebilmek için böyle bir şey yapmışsınız. Tebrik ediyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Peki bütün bunlarla kuantumu ilişkilendirelim biraz da. Beni en heyecanlandıran Beni de alanlardan öyle. birine geldik. Ben de çok araştırdım ve çok kitap okudum bu konuyla ilgili. Evet. O yüzden sizin geleceğinizi zaten hani öğrendiğimde, sizle de iletişim kurduğumuzda Hı hı. bu konuyu konuşacağımız için çok heyecanlandım gerçekten. Ben O de çok yüzden. heyecanlıyım şu Hı anda. hı. Çünkü bu konu her açıldığında inanılmaz Hı hı. heyecanlanıyorum. Hı hı. Bir anda böyle frekansım yükseliyor, enerjim yükseliyor. Aynen benim de o şekilde. Şu an sizin frekansınız bana geçti. Ben Geçti de mi? enerji olarak şu an gerçekten Evet. yükseldim. Çok Peki güzel. kuantumdan bahsedelim. Şimdi kuantum aslında bir derya deniz, bir Hı hı. okyanus. Yani bunu burada anlatmak için bizim çok uzun saatlere ihtiyacımız var. Hı hı. Çünkü konuşulacak o kadar çok şey var ki. Ama kısaca Hı hı. toparlamak gerekirse kuantumu. Nikola Tesla'nın bir sözü var. Diyor ki, eğer evrenin sırrını anlamak istiyorsanız mutlaka evrendeki her şeyi enerji, titreşim ve frekans cinsinden düşünmeniz gerekiyor diyor. Bu nedir? Hı hı. Her şeyin, evrende var olan her şey, canlı, cansız varlıkların, Hı her hı. şeyin bir titreşimi, frekansı var. İşte her şey bunu bilmekle başlıyor, bunu fark etmekle başlıyor. Hı hı. Şimdi frekansınızı ne kadar yükseltirseniz, titreşiminizi ne kadar yükseltirseniz o kadar yüksek titreşimdeki olasılıklarla rezone olursunuz. Ne demek istiyorum? Örneğin çok iyi bir hayat yaşamak istiyorsunuz.
Fakat bunun imkansız olduğunu düşünüyorsunuz. Hı hı. Yani benim böyle bir hayat yaşamam imkansız diyorsunuz. Eldeki verilere bakıyorsunuz. Hı hı. Belli bir maaşım var, belli bir işim var, belli bir yerde oturuyorum. Ben bunu yaşayamam diye düşünüyorsunuz. Evet, yani elinizdeki kaynaklara bakıyorsunuz Aynen. işte. Hı hı. Diyorsunuz ki ben bunu yaşayamam. Bu arada şöyle bir dipnot geçmek istiyorum. Kişinin içindeki potansiyelle arasındaki en büyük blokaj kaygıları ve korkularıdır. Hı hı. Kaygı gelecekte daha henüz şu an gerçekleşmemiş ama gelecekte gerçekleşmesi olası düşüncelerimizdir. Kafamızda zihinsel geviş dediğimiz, kafamızda sürekli döndürdüğümüz düşünceler kaygıları oluşturur. Bu kaygılar içimizdeki potansiyel aramızdaki duvardır. Eğer bunlardan kurtulabilirsek kendi potansiyelimize erişebiliriz. Evet. Şimdi tekrar frekansa dönecek olursak, işte kuantum konusuna dönecek olursak, eğer yüksek şeyleri, yani şimdi imkansız diye bir şey yok. Herkes her şeye sahip olabilir. Hı hı. Onun yeter ki o sahip olmak istediğiniz şeyin frekansıyla rezone olun. Kendi frekansınızı yükselttiğiniz zaman zaten siz yüksek frekanslardaki enerjilerle uyumlanacaksınız. Hı hı. Yani şunu daha da somutlaştırmak gerekirse şunu anlatmaya çalışıyorum. Örneğin çok iyi bir hayat yaşamak istiyorsunuz. Eğer çok iyi bir hayat yaşamak istiyorsanız bu gerçekleşmiş gibi düşünmeniz gerekiyor. Ve buna inanmanız, o frekansa girmeniz gerekiyor. Ve gerçekleşmiş gibi de cümle kurmamız gerekiyor diye. Kesinlikle öyle. Kendinizi öyle hissetmeniz gerekiyor. En azından bunu yapabiliriz. Hı hı. Bunu yaptıktan sonrası zaten sizin o şeyle aynı frekansa çıkmanızdan dolayı o hayat standartları önünüze seriliyor bir şekilde. Yavaş yavaş. Mesela örnek birkaç cümleyle açıklayalım. Şu şekilde olabilir, değil mi? Tabii. Ben zenginim ya da ben çok kültürlüyüm. Ben çok bilgiliyim. Hı hı. Dedikçe daha çok kültürleniyorsunuz. Daha çok bilgiler size akıyor. Bir yerden hani öğreniyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz falan. Ya da ben zenginim diyorsunuz ve zengin olabilecek kapılar açılıyor, önünüze seriliyor. Hı hı, hı. Bunlar örnek olabilir değil mi? Şu an Tabii. aklıma bunlar geldi. Başka verebileceğiniz Mesela- örnek var mı? En çok istediğiniz şey nedir bu hayatta Burcu Hanım sizin? Çok Bir tanesine örnek bir verebilirsiniz. tanesini söyleyeyim o Hani zaman. size belki biraz hı. ütopik gelen, biraz uç gelen bir şey de olabilir. Uç gelen bir şey. Mesela ikinci kitabımın bir anda 100.000 satmasını istiyorum. Evet, bu arada tebrik ediyorum ilk kitabınız için de. Teşekkür ederim, sağ olun. Gerçekten Hı hı. yani güzel, büyük bir başarı bu da. Teşekkür İkinci ederim. kitabı yazmayı düşünmeniz de çok güzel. Tebrik Yazdım, ediyorum. şu an düzeltmelerdeyim. Ha, süper. Diyorum ikinci kitabım 100.000 satıyor dedim. Tamam, 100.000 satıyorum. Hı hı. Ben onu 200.000 yapıyorum şu anda, arttırıyorum. Olur, 300 dedim. Biraz daha çıkabiliriz isterseniz. Tamam, 200'de duralım. Tamam, Hı hı. 200.000'de duralım. 200.000, kitabınız 200.000 satsaydı nasıl hissederdiniz? Muhteşem Şu an hissederdim. tam olarak o şeye girmeniz lazım. O frekansa tam olarak uyumlanmanız lazım. 200.000 satsaydı gerçekten yani çok güzel hissederdim ya. Hani mutlu hissederdim. Bu gözlerimden yansırdı herhalde, bakışlarımdan falan. Şu an yansıyor mesela. Şu an Çünkü onu yansıyor değil mi? yaşıyorsunuz. Ben Aynen, onu şu an görebiliyorum. yaşıyorum aynen şu Evet. an. Evet, istatistiki bilgiler geliyor. Ona Hı hı, bakıyorum. hı hı. Evet, 200.000 sat. Güzel. Evet. Hı hı, Şimdi işte tam olarak bu duyguda kalıyorsunuz. hı hı. Yani bu duyguyu yaşıyorsunuz ve Hı bu hı. duyguyla aynı frekansa çıktınız şu anda. Ben Hı onu hı. gözlerinizden görebiliyorum Hı hı. zaten. Bunu siz de hissediyorsunuz. Evet, şu an hissediyorum. Evet, şu anda o duyguyla birleştiniz Hı hı. ve rezone oldunuz. Şimdi bundan sonra hayatın önünüze getirdiği fırsatları takip edin. Evet, Belki tahmin ettiğimiz rakamlardan çok daha fazlası bile olabilir ki ben olacağına inanıyorum. teşekkür ederim. Ben de inanıyorum. Bunu gerçekten bir, Aynen, ben de inanıyorum gerçekten. inandığım için söylüyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. İnanmak çok önemli bir şey. Ya ben şimdi Kesinlikle. öğrencilerime de söylüyorum. Bir şeyi başarmak istiyorsanız kesinlikle buna öncelikle inanmanız lazım. İnanmak başarmanın yarısıdır diyoruz her zaman. Çünkü inanmadığın zaman, özellikle matematiği, ben matematik öğretmeniyim aynı zamanda. Evet. Yapamazsın. Ben kendimden örnek veriyorum. Ben ortaokula kadar matematiğim kötüydü. Ben çarpım tablosunu 6. sınıfta öğrendim. Yani buradan söylüyorum, canlı yayında söylüyorum gerçekten. Matematik öğretmeniyim şu anda ama kendime inanmıyordum. Hani 5. sınıfa kadar, 6. sınıfa kadar inanmıyorum. Ben matematik diye bir şey yapamam. Bu nasıl bir ders ya? Böyle bir şey olmamalı. Sözel diye bir şey varmış lisede. Ben sözele gideceğim falan. Hani böyle Evet. şeyler söylüyordum. Evet. Kesinlikle de inanmıyordum. Sonra bir anda böyle bir özgüven geldi bana. Hani inanmaya başladım. Hani ortaokula geçince öğretmenimiz değişti falan derken. Dedim tamam ya, ben yapıyorum, yapacağım. Ben iyiyim, matematikte iyiyim. Hani yapabiliyorum. Kafamda çalışıyor. Nerede kırıldı? Kırılma noktası neydi?
Sanırım 6. sınıfta hiç matematikten o zamana kadar 5 almamışım hayatımda. İlk 5 yıl. 6. sınıfta ilk sınavdan 85 almıştım. O da hani biraz daha böyle hani kendime güvenim artmıştı yaş büyüdükçe falan. Hı hı. Alınca dedim ben yapabiliyorum dedim ya. Hani ben bu işi yapıyorum. Ondan sonra 6. sınıftan sonra 7, 8, lise, üniversite hiçbir zaman matematiğim kötü olmadı. Hani 5'ten aşağıda hiçbir zaman düşmemiştir. Hatta geometrim bile o kadar iyiydi ki o lisede öğretmenim, dershanedeki öğretmenim yardımcısı falan ilan etmişti böyle. Bundan sonra sorularınızı Burcu'ya getireceksiniz benden sonra o var falan diye. Hani Çok güzel. oradan o noktaya geldim. Bu tamamen inançla ilgili olduğunu düşünüyorum. Tamam zeka ya da çalışmak da var ama Evet. ben kendime inanmasaydım kesinlikle matematik öğretmeni olamazdım. Kesinlikle Hı hı. öyle. Yani düşünün bak çocukken böyle bir şeye inanmamışsınız. Hı hı. Kendinize inanmamışsınız belki ya da farklı bir şey de istiyor olabilirsiniz. Yani Hı hı. farklı bir hedefiniz de olmuş olabilir. Evet. Fakat sizi bu noktaya getiren şey aslında kırılma noktaları var. Hı hı. Bazen bu kırılma noktaları gerçekten olması gerektiği için olur. Programın başında bir şey sormuştunuz. Ne yaşadınız da? Aslında o Evet. biraz soru oraya gidiyor. Hı hı. Hani ne yaşadınız da? İnanın bana kötülük yaptığını düşündüğüm insanlara bile teşekkür edecek noktalara geldim. Ne kadar güzel. Aslında Yani bu noktaya gelmek ne kadar güzel bir şey hepimiz için. evet ama Hı işte hı. bunun bakış açısı. Yani bu Hı hı. benim başıma neden geldi? Her olan olayın içindeki, altındaki hayrı Hı hı. mutlaka görebilmek gerekiyor. İşte bunu görebildiğiniz zaman Hı hı. insanlara bakış açınız da değişiyor. Her şeyde bir hayır var derler. Kesinlikle öyle. Hani buradan bile hani yola çıkıyoruz aslında. Hı hı. Ne kadar güzel ya. Kuantum çok güzel bir şey gerçekten. Kuantum dediğim Hı gibi hı. yani bir okyanus içine daldığınız zaman Hı hı. bir daha asla çıkmak istemeyeceğiniz. Zaten enerjilerle, frekanslarla ilgilendiğiniz zaman Hı hı. bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmuyor hayatınızda. Ben pandemi döneminin bana kattığı şeylerden biridir zaten bu kuantum. Evet. Birkaç tane kitap okuduktan sonra hani gittim birkaç tane daha aldım, birkaç tane daha aldım derken bir 10 tane falan okumuşumdur o dönem. Hı hı. Gerçekten okudukça da zihnim açıldı. Daha farklı düşünmeye başladım. Yapabileceklerimin ya sınırı olmadığını anlamaya başladım. Hani Çünkü sınır yok. insan beyninin sınırı yok zaten. Kesinlikle yok. Hı hı. Yani biz kendimizi sınırlandırıyoruz. Düşünce kalıplarımız bizi sınırlandırıyor. Hayat değil, değil mi? Bütün sınırlar kafamızda. Beynimizin içinde. Bütün engeller beynimizin içinde. Hı hı. İşte diyorum ya Neurolinguistic Programming. Hı hı. Bütün algılarınızı, bütün programlarınızı beyninizde bir bilgisayar gibi düşünün. Hı hı. 0 yaşından, 0 diyorum anne karnından başlayan o bilinçaltı kodları, kodlamaları, kayıtları. Hı hı. Bu yaşa kadar her şeyi kaydettiniz. Yaşadığınız her şeyi kaydettiniz ve algılarınızı oluşturdunuz. Tutumlarınızı oluşturdunuz. Hı hı. Yani o yüzden şey çok önemli. Yani o filtreleri değiştirmek çok önemli. Tekrar da daha önce de söylediğim gibi filtreler çok önemli hayatımızda. Biz bunlara meta programlar diyoruz. Enerji dünyasında meta programlar diyoruz. İşte bunlar kişinin kendine ait filtreleri, algıları diyebiliriz. Bunun dışında bir tekniğimiz daha var, regresyon. Hı hı. Regresyon aslında her alanda kullanılan bir kelimedir. Evet. Mesela matematik alanında da mutlaka duymuşsunuzdur. Evet. İşte tıp dünyasında Hı hı. kullanılan, istatistik, ekonomi bu gibi alanlarda kullanılan bir terimdir. Hı hı. Enerji dünyasında da regresyon geriye gidiş olarak alınır. Yani geriye doğru giderek geçmişteki travmalarınızı temizleyerek o travmadan, o sizi kurtaran, o travmanın etkilerinden, bugünkü etkilerinden kurtaran. Ama olayı değiştiremiyorsunuz tabii ki. Olayın yarattığı duyguyu değiştiriyorsunuz. Peki bunu yaparken hipnoz falan mı kullanıyorsunuz? Nasıl bir yöntem kullanıyorsunuz? Şimdi şöyle, aslında hipnoz dediğimiz şey, hipnoterapiden de bahsedelim bu arada bu sorunuzun üzerine. Hipnoz dediğimiz şey aslında kişilerin çok önyargılı yaklaştığı, zaman zaman çok korktuğu, işte uyuyup tekrar Gidersem geri gelemem, orada kalırım. bana istediği her şeyi yaptıracak mı? Evet. Falan gibi böyle bir yanlış bir inanç var. Şimdi trans ve hipnoz arasındaki fark mesela trans durumu aslında kişinin gün içerisinde otomatik olarak girdiği durum. Dalıp gitmelerimiz. İşte mesela hepimiz dalıp gidiyoruz gün içerisinde bir yerlere. Bu bir trans durumudur. Bunu bilinçsizce yaparız ama hipnoz bilinçli olarak yapılan, işte seanslar sırasında yapılan, kişiyi geçmişe doğru daha rahat gitsin diye aslında. Şunu söyleyeceğim, hipnoz bir uyuma değil, uyanıştır aslında.
Yani Hı hı. uyutularak yapıldığını düşünenler için söylüyorum bunu. Hipnoz sizin uyanışınıza vesile olan bir şeydir. Sizin uyanışınızı sağlar. Çünkü hipnozla geçmişe daha rahat gidersiniz, bilinçaltına daha rahat inersiniz. Bilinçaltına inmenin Hı hı. bir yoludur. Kesinlikle korkulması gereken bir şey değildir. Bunu Ama söyleyeyim doğru kişiler öncelikle. tarafından yapılması gerekiyor değil mi? Tabii ki, tabii ki. Şimdi yani bu işte usta, artık profesyonel, Hı hı. uzman diyelim daha doğrusu. Bu kişiler tarafından, çünkü bilinçaltının orada tam olarak yönetilmesi lazım. Ya şöyle düşündüm şimdi, her şeyin kaçakçılığı olduğu gibi böyle hipnozun da kaçakçılığı olabilir mi diye düşündüm. Ya Hani mutlaka. kişiyi oraya götürüp farklı düşünceleriyle oynayıp Hı bunu hı. daha sonrasında hani kişiliğine Kötü etki eden niyetle. kötü niyetli Evet. insanlar olabilir mi diye şu an düşündüm aslında. Var mıdır bu Mutlaka şekilde? vardır. Yani mutlaka, şimdi tabii Hı hı. bilemiyorum bunu. Böyle bir şey hiç denk gelmedim Hı hı. şahsen, ama mutlaka vardır. Ama bunlar zaten enerji dünyasına giren bir insan, Hı bu hı. konuda uyanan bir insan zaten enerjiyi asla kötüye kullanamaz. Hep pozitif düşünce, Tabii pozitif ki. şeyler üzerine Tabii ki. yoğunlaşır. Sadece kendisi Hı hı. için değil, insanlara bakış açınız değişir, evrene bakış açınız değişir. Her şeyi daha iyi algılamaya başlarsınız. Ve herkesin en yüksek hayrına olan, bizim sık sık kullandığımız, Hı hı. herkesin en yüksek hayrına olan şeyleri dilersiniz. Herkes için. Asla kötüye kullanamazsınız. Sizi bu noktaya getirir. Anladım. Hı hı. Peki insanların bu enerjiye bakış açıları neler? Hani ben kitap okudum, bu enerjiye meraklıyım, seviyorum. Hani siz bu işin içindesiniz. Tamam, biz enerjiyi pozitif karşılıyoruz. Ama bazı insanlar hiç bu durumlardan o kadar uzaklar ki Evet. böyle bir şey olamaz diyorlar. Tamamen maddesel dünyanın içinde yaşıyorlar. Hani Evet. ben gidiyorum, geliyorum, oturuyorum, kalkıyorum. Budur gerçek diyor. Hani öyle bir şey olamaz diyor. Böyle insanlar var. Yani benim çevremde bile çok kişi var bu tarz. Evet. Hani bu tarz insanlar karşısında tutumunuz nasıl? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Onu merak ettim. Şimdi şöyle, danışanların çoğu Hı hı. hep bir telaş içerisinde. Çünkü modern dünya bunu gerektiriyor. Hep koşuşturmak zorundasın. Sürekli bir şeyleri takip etmek zorundasın. Trafikte önündeki aracı takip edeceksin, araç Hı hı. kullanıyorsan. Yolda yürürken insanların adımlarını takip edeceksin. Sosyal medyada birilerini takip edeceksin. Takip. Ocağa yemek koyacaksın. Yemek pişti mi pişmedi mi bunu takip edeceksin. Çocuklarını takip edeceksin. Sürekli bir takip durumu zaten var. Bundan kaçamıyoruz. Ama en azından bunu en aza indirebiliriz. Hı hı. Şimdi tam bu noktada çok güzel bir hikaye var. Kısa bir hikaye. Hı hı. Eğer vaktimiz varsa Tabii bunu ki anlatmak dinleyelim. isterim. Çok eskiden işte Afrika'da yaşayan bir kabilenin görüntülerini çekmek ve kayıt altına almak isteyen bir araştırma ekibi Afrika'ya gidiyorlar. Ve daha önce kimsenin çekmediği belgeselleri çekmek istiyorlar. Bir süre orada onlarla beraber yaşadıktan sonra artık diyorlar, hadi gidelim ormanın içine girelim. Biz keşfedilmemiş yerleri resmetmek istiyoruz. Hı hı. Belgeselleştirmek istiyoruz. Hep beraber gidiyorlar ve günlerce yürüdükten sonra, tabii çok derinlere doğru gidiliyor işte. Günlerce yürüdükten sonra kabile reisi ve diğer kabile üyeleri oturuyorlar. Bekliyorlar. Araştırmacılar soruyorlar. Neden bekliyorsunuz? Hadi daha çok yolumuz var. Çok işimiz var. Hı hı. Gitmemiz lazım. Onlar da diyorlar ki ruhlarımız geride kaldı. Onları bekliyoruz. Yani Hı hı. biz koşuştururken ruhumuzun geride kaldığını fark etmiyoruz maalesef. Çünkü ruh bedenle o anlamda uyum sağlayamıyor. Çünkü insan doğasına aykırı yaşıyoruz. Evet, daha sakin, yavaş Tabii yavaş, ki. bekleye bekleye, sindire sindire Tabii yaşamak ki. gerekiyor, anlamak gerekiyor kendini. Tabii ki. Yani şimdi Hı hı. modern hayatın gerekliliklerine de uymayalım demiyorum. Tabii ki uymak zorundayız. Ama Hı hı. en azından kendimize arada bir, Hı hı. böyle doğada, bir ağacın altında oturmak bile, Hı hı. yani o ağaçla bile rezone olma durumu bile çok güzel bir şey ya. O Yani ağacın yapraklarının hışırtısıyla tabii ki. kendini bulmak, gerçekten bunlar çok güzel şeyler. Tabii ki, kesinlikle İşte öyle. bunu biraz kendi içine dönen, hani kendini dinleyen, ne yaptığını sorgulayan insanlar daha çok farkına varıyor. Ama çok fazla dediğiniz gibi hayatın telaşına kapılan insanlar bunları göremiyor ve bu tarz Evet. şeylere de inanmıyorlar. Hı hı. Yani çakraları kapalı mı oluyor bu insanların? Hani çakra durumu nasıl? Ben o konuyu da çok bilmiyorum ama. Evet, çakralar vücudumuza enerji bedeninden gelen enerjinin giriş noktaları. Hı hı. Yani bunları bir nevi böyle pervane gibi düşünebiliriz. Hı hı. Bunlar dönerek enerjiyi
fiziksel bedenimize akıtır. Hı hı. Fakat bazen tıkanmalar ya da bozulmalar olabilir. 7 tane çakra var vücudumuzda ve her biri farklı bir bağlantı. Bu akupunktur noktalarıyla ilişkisi yok değil mi? Yok, Bunlar aynı akupunktur şey. noktaları farklı. Onu EFT'de kullanıyoruz. Hı hı. Akupunktur noktaları işte dokunduğunuz zaman meridyenlerdeki akışı daha çok hızlandıran noktalar oluyor. Çakralar nereler Akupunktur. oluyor? Çakralar Hı hı. işte vücudumuzda 7 bölgede bulunan, Hı hı. farklı renklerde olan. Hı hı. Şimdi çok detay olduğu için çok da detaya girmiyorum ama şunu bilmek çok önemli çakralarda. Sağlıklı çalıştığı zaman fiziksel rahatsızlıklarınız ve ruhsal problemlerinizden büyük ölçüde kurtulursunuz. Çünkü enerjiyi vücudunuza alan yerdir çakralar. Hı hı. İşte onunla Aurayla bir ilişkisi var mı çakraların? tabii ki var. Tabii ki. Aura Hı hı. fiziki bedenimizin dışındaki enerji bedenimizdir. Aslında o dışarıya yaydığımız hani bazı insanlarda şeytan tüyü var deriz ya. İşte auranın parlak olması, auranın Çok yüksek olması. yüksek olması bunu hissettirir. Evet, bazı insanlar mesela yani fiziksel güzellik dışında ya da böyle duruşundan, oturuşunun, kalkışının dışında ya hani farklı bir enerjisi vardır. Aurası çok yüksektir ve Hı o hı. insana doğru çekilirsiniz. Hani Evet. bir arkadaş olur, bir sevgili hiç fark etmez. Hı hı. Bu insanların aurası çok yüksek herhalde değil mi? Tabii ki kesinlikle öyle. Şimdi bunun farkında olan Hı hı. bu doğuştan gelen bir şey değil. Hı hı. Şimdi sonradan da olabilir. Yani siz de auranızı yükseltebilirsiniz. Siz de farklı bir frekansa geçebilirsiniz. İşte aura temizleme çalışmaları, aura yükseltme meditasyonları var. Bunları Hı hı. yapabilirsiniz. Her auranın bir rengi var. İşte örneğin kalp auramız işte yeşil renktir. Taç çakramız vardır. İşte Hı hı. o da dış dünyayla bağlantımızı sağlar. Kök çakramız 1. çakra. Hı hı. Taş çakramız 7. çakradır. Ve 1. çakramız dünyaya köklenmekle ilgilidir. Hı hı. Dünyaya ait olduğunu hissetmek, madde dünyası ile ilgilidir. Hı hı. Fakat taş çakramız işte evrenle ilgilidir. Hı hı. Daha yüksek alemlerle ilgilidir. Maneviyatla ilgili. Maneviyatla Hı hı. ilgilidir. Yani bu şekilde işte her birinin farklı görevleri var. Enerji giriş kanalları gibi düşünebiliriz yani çakraları. Yani çakralar bizde bir aura algısı yaratıyor. Aurayla ilişkili dediniz. Ben Tabii. oradan şu an çıkarımda bulunuyorum. Tabii. Hı. Hani auraların rengini belirliyor. Auraların rengi de bizim enerjimizi dışarıya yaydığımız görüntüyü, hani Tabii, tabii, frekansımızı belirliyor. Tabii tam olarak renk şöyle. Auranın bir rengi var. Bunu bir fotoğrafçılık tekniğine görüntülüyorlar hatta. Aa, hadi ya. Yani Ve bu görüntülenebilen bir şey öyle mi? tabii aynen Hı hı. bir fotoğrafçılık tekniğiyle bunun bir makinesi var. Bu bir Hı hı. teknikle bu görüntülenebiliyor. Rengi görebiliyorsunuz. Fakat Hı hı. bunu herkes yapamıyor. Dediğim gibi bazı kişiler yapıyor bunu. Hı hı. Bazı insanlar da çok yüksek maneviyata sahip olanlar da Hı hı. bunu gözüyle görebiliyorlar. Çok ilginç. Aura rengini Gerçekten. görebiliyorlar. Gerçekten Çok öyle. ilginçmiş yani. Hı hı. Şimdi normal enerjiye inanmayan bir insana bunları söyleseniz öyle şey mi olur ya falan. Bu ne ya? Bu konuştuklarınız ne falan derler. Evet. Ama hiç öyle bir şey yok. Gerçekten dediğiniz çok doğru. Yani bu aslında dinle de hani İslamiyet ya da diğer dinlerle de ilişkilendirilebilir. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum hani inanç meselesini Hı hı. burada çok konuşmak doğru değil ama Hı hı. aslında bütün bu enerji olayları bir mekanizma değil mi? Evrensel. Evet, evrensel bir Evrensel. mekanizma. Hani evrenden istiyoruz, evren bize veriyor. Hani bir mekanizma ortada çalışıyor ama bunların hepsini yaratan bir durum var. Ben burada kişisel olarak hani bilmiyorum katılırsınız ya da katılmazsınız ama biraz Allah inancı hani Allah'ın sanki bu mekanizmayı yaratan Allah bu mekanizmasının işlenmesini sağlayan da bizim isteklerimiz, enerjilerimiz, Tabii ki. yaydığımız frekanslarmış gibi geliyor bana. Hani buradan ikisini birleştiriyorum aslında. Ben okuduğum bir kitapta Hallaç Mansur'da Hı hı. hepimiz biriz diyordu. O da bu tasavvufçu kendisi. İşte o da bu hani dinle kuantumu birleştiriyordu, ikisini aynı Evet. evreye sokuyordu. Bana da çok mantıklı geldi mesela okuduğum şey. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi ben her zaman enerjinin ve frekansın evrensel bir olgu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani bunun dinle, inançlarla çok fazla bağdaştırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama dediğiniz şey çok doğru. Yani muazzam bir potansiyel var evrende Hı ve hı. size sunulmuş, insandan sunulmuş bir potansiyel var. Bunu kullanabilmek çok önemli. Evet. Yani Yaradan tarafından bahşedilmiş. Yaradan bir potansiyel yaratıyor. Şöyle düşünün, bir mekanizma yaratıyor. Evet. Hani bir fabrika yaratıyor.
fabrikayı işlemek bizim elimizde aslında. Kesinlikle öyle. Yani hani Kesinlikle aslında öyle. başta yaradan var. Aslında istediğimiz şey de ondan ama fabrikayı işlemek, o hani enerjileri çalıştırmak, o frekansa geçmek hepsi bizimle ilgili olan şeyler. Kesinlikle öyle. Yani o yüzden aslında her şey kendimizde bitiyor, yine düşüncelerimizde Kesinlikle bitiyor. öyle. Hı Ya hı. şimdi şöyle de bir durum var. Bazen yavaşlamak gerekiyor. Hı. Bak, hep aynı yere geliyorum. Hı hı. Yavaşlamak, sakinleşmek, Hı hı. dinginleşmek çok önemli. En Evet. azından bir durup kendimize sormalıyız yani. Nereye gidiyoruz biz? Ne oluyor? Bunu sormalıyız. Hı hı. Eğer siz yavaşlamazsanız evren sizi yavaşlatıyor. Bir şekilde ya bir kaza ya bir hastalık veriyor, Tabii değil mi? ki öyle. O Bak şekilde. pandemi yaşadık mesela. Hepimiz Hı hı. kapandık. Bunun bir sebebi olmalı. Ya bir durun, bir düşünün yani. Neden yaşıyoruz bütün bunları? Yaşamamız gerektiği için. Kendi içime dönmemiz gerekiyordu belki de. Tabii ki. Ya da sizi yavaşlamanız gerektiği noktalarda hızlı gitmeye konusunda ısrar ederseniz sizi depresyonla yavaşlatıyor. Evet. Depresyona giriyor. Ondan sonra her şeyi bırakıyorsun bir köşeye. Tabii ki. İstemeden yavaşlıyorsun. İlaçlar kullanıyorsun ya da herhangi bir doktorlara gidiyorsun. Akıl hastanelerinde yatıyorsun. Yine yavaşlamış oluyorsunuz, değil mi? Yani. Hani o yüzden insanın kendisini Tabii dinlemesi, ki. sakinleşmesi çok önemli. Tabii ki. Yani bunun bilincinde olmak, Hı hı. bunu bilinçli yapmak çok önemli. Evet. Yani yavaşlayayım diye de oturup açıp televizyonu hani evde 24 saat oturmak bu değil mi söylemek istediğiniz? Sadece Tabii ki. düşünmek, Ya- sorgulamak aslında bir nevi. Tabii ki Hı hı. öyle. Aslında yavaşlamak hiçbir şey yapmamak değil, çok şey yapmaktır. Evet. Ama bunu tembellikle karıştırmamak gerekiyor tabii ki. Yani o ayrımı çok iyi yapabilmek gerekiyor. Hı hı. Çok üretken olabilirsiniz. Çok yoğun işte çalışan birisi olabilirsiniz. Hı hı. Ama kendinize ayıracak bir vaktiniz muhakkak vardır ya. Yani bunun hani çok zor bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum. Evet. Yani. Ya bazı insanlar şey diyor, ben diyor kendimi dinleyecek vakit bulmuyorum ve bu bana daha iyi geliyor. Çünkü kendimi dinlersem iyi olmuyor, depresyona giriyorum diyor bazı insanlar. Evet. Da bazı hani bir kısımda böyle bir düşünce içerisinde. Hı hı. Aslında onlar ne kadar şu an söylediklerinizle yanlış düşündüklerini anlıyoruz, değil mi? Ya tabii ki Hı hı. insan kendiyle baş başa kalmaktan korktuğu zaman böyle düşünür. Hı hı. Neden kendiyle yalnız kalmak ya da baş başa kalmak istediğini sorgulaması gerekiyor orada. Hı hı. Kendinle mutlu değilsen hayatta hiç kimseyle mutlu olamazsın. Kendine saygın olması gerekiyor. Kendine Kesinlikle sevgin öyle. olması gerekiyor. Çünkü çevrendeki insanlar geliyor geçiyor zaten. Hı hı. Aileniz bile bir süre sonra yanınızda olamıyor, uzakta Evet. oluyorlar. Ama sürekli kendinizle birliktesiniz. Evet. O yüzden Yani nereye gidersen kendini götürmek zorundasın. Kaçamazsın kendinden. Nereye kadar kaçabilirsin? Madem her yere götürmek zorundasın. o zaman iyi iyi geçin. anlaş var en Değil mi? azından O zaman yani. iyi geçin. Tabii ki yani iletişimin iyi Hı hı. olsun kendinle. Barış kendinle. Kır zincirini. Yani Hı hı. barış kendinle. Bir sorun varsa kaçma. Bunu üzerine git. Çünkü üzerine gittiğiniz her şeyin bir illüzyon olduğunu göreceksiniz. Hı hı. Korktuğunuz her şeyin üzerine gidin. Bir illüzyon olduğunu orada göreceksiniz zaten. Hı hı. Üzerine gitmek derken biraz soyut kaldı. Mesela nasıl üzerine gideceğiz? Yani ne yaparak? Ya aslında biliyor musunuz dediğim gibi illüzyon karşındaki şey bir Hı hı. korku. Örnek veriyorum bir fobi. Hı hı. Karanlıktan korkuyorsan karanlıkta kal demiyorum. Ama bunu yani bunu yıkacak bir çözüm yolu mutlaka var ve o potansiyel içinde. Sorun her ne olursa olsun hiç önemli değil. Sorunun kaynağı içinde ve çözümün de içinde. Evet. İçine yöneleceksin. İçine yöneldiğin zaman sana iç sesin doğruyu her zaman söyler. Eğer bir konuda bir şey yapamayacağınızı söyleyen bir iç sesiniz varsa, Hı hı. bu konuda başarısız olacağınızı, Hı hı. yapmamanız gerektiğini söyleyip size güvensizlik aşılayan bir iç sesiniz varsa o muhtemelen bilinçli zihninizden geliyordur. İnsanın Maddesel dünyadan geliyordur. Aynen Maddesel öyle. algılardan geliyordur. evet, Bilinçaltınız ama bunu size söylemez hiçbir zaman, değil mi? aynen öyle. Yani bilinç kendini korumaya alır orada. Yapamayacaksın der. Çünkü zaten o şekilde inandırılmışsındır. Doğduğun andan itibaren bir şeyleri yapamayacağına inandırılmışsındır zaten. Hı hı. Ve o kalıpla devam ediyorsun ve beynin sana sürekli yapamazsın diyor. Ama hiçbir zaman iç sesimizi dinlemiyoruz. İçinden bir ses senin yapabileceğini biliyor. Çünkü yapamayacak olsaydın zaten hayalini kuramazdın. Evet. Peki o zaman en güçlü insanlar bütün bu iç sesine, çevresindeki bütün negatif yargılara karşı kendini toplayıp, kendine güvenip, kendi gerçekten bilinçaltını dinleyip bir yerlere gelebilen insanlar mı diyelim o zaman? Gerçekten güçlü insanlara.
Biliyor musunuz Burcu Hanım, güç dediğimiz şey aslında çoğu zaman bir kamuflajdır. Öyle bir şey yok mu? Çok güçlü olmak isteyen insanların da altında yatan sebepler farklı olabilir. Bilinçaltı diyorsunuz. Tabii ki. Şimdi bazen çok güçlü olmalıyım, çok zengin olmalıyım, herkese karşı dik durmalıyım diyen bir insanın hayatında aşağılık kompleksleri olabilir. Evet. Temelde aşağılık kompleksleri ve değersizlik duygusu yatıyor olabilir. Hükmetmek, başkalarına, onların başına gelip onlara hükmetme duygusu, Hı hı. korku ve değersizlik duygusundan da kaynaklanıyor olabilir. Güçlü olmanın bana göre en iyi yolu sade bir hayat yaşamak ve basit yaşamaktır. Basit. Hı hı. İşte asıl güç kendi içinizden gelen gücü kullanmanızdır. Mükemmel olmak çok iyi bir şey değildir yani. Mükemmel olmak bence çok kötü bir şey. Çünkü mükemmel olmayan bir dünyaya uyum sağlayamaz. Mükemmeliyetçi insanlar çok fazla ama. Belki biz bile bazen çok mükemmeliyetçi davranabiliyoruz bazı konularda. Evet. Yani, İşte o mükemmelliyetçilik duygusu da aslında çok yıkıcı. evet, yıkıcı. Ya çevresindeki o tarz insanlara bakıyorum, gözlemliyorum. Benim de çevremde var. Hiçbir şey beğenmiyorlar. Yani hiçbir şeyi. Sanki dünya o kadar bir çöplük. Evet. Hani dünya bir çöplük. Hani her şey çok kötü. O çöplükte o kadar kendisi çok mükemmel ve o çöplüğü sürekli eleştiriyor. Hı hı. Hani böyle insanlar çok fazla. Maalesef. Bu insanları görünce benim de aslında biraz enerjim düşüyor o Hı hı. insanlar karşısında. Böyle durumlarda ne yapmalıyız? Hani sonuçta şöyle düşünün. Hani ben enerjimi yükseltiyorum, kitaplar okuyorum diyelim. Hani Hı ya hı. da pozitif insanlarla, sizin gibi insanlarla konuşuyorum, sohbet Hı hı. ediyorum. Enerjim yükseliyor ama bir başka bir ortama giriyorum. Mükemmeliyetçi, negatif, az önce dediğim gibi dünyanın çöplük olduğundan bahseden sürekli hani arada bahsedilir. Hani arada böyle negatif şeylerden bahsedilmesi gerekir belki ama sürekli bu tarz insanlar var. Bu tarz ortamlara girince de enerjiniz düşüyor. Ne yapmanız gerekiyor o zaman? Ben öyle ortamlara girerken kendimi korumaya alıyorum. Kendi enerji alanımı korumaya alıyorum. Bunun çeşitli yöntemleri var. Hı hı. İşte bilimsel yöntemleri var. Bu arada bu konuştuğumuz her şey bilimsel. Hı hı. Hani bu böyle bir sihir büyü gibi bir şey değil. Evet. Enerji konuları özellikle kuantum konusu zaten bir fizik bilimidir yani. Hı hı. Bunların hepsi bilimsel Kuantum fiziği. konular. Tabii ki kuantum fiziği. Şimdi böyle ortamlara girdiğim zaman anlıyorsam ki eğer enerjim düşecek ya da bu tarz insanların yanında bulunmak zorundaysam. Hı hı. Yani zorunda değilsem bulunmamaya gayret ediyorum. Ama zorundaysam kendimi bir korumaya alıyorum. Yani enerji alanınızı korumak. Nasıl Bunu korumaya hayali alıyorsunuz? bile yapabilirsiniz. Aslında çok basit. Yani çok böyle ağır tekniklere gerek yok. Hayali olarak vücudunuzun çevresinde bir koruma baloncuğu olduğunu düşünün. Gelen kötü enerjilerin size çarpmadığını, size çarpmadan geri döndüğünü hayal Yansıdığını. edin. Yani Hı hı. Yani bunu hayal ettiğinizde, bu koruma mekanizmasını çalıştırdığınızda hiçbir kötü enerjiden etkilenmeyeceğiniz gibi etrafınıza da pozitif enerji verebilirsiniz. Yani evet, bunu yapabilirsek gerçekten o zaman Tabii etkilenmeyiz ki diyorsunuz. etkilersiniz. Çünkü pozitif enerji negatif enerjiden daha fazla etkiler. Yani birçok Gücü daha insanı. fazladır diyorsunuz. Tabii ki gücü daha fazladır. Frekansı daha yüksektir çünkü. Daha çok zaten hani pozitif olan bir insana mı çekiliriz, negatif insana mı? Tabii ki tabii ki. pozitife çekiliyoruz. Tabii Negatif ki. insana kimse çekilmek istemez yani. Tabii ki yani Hı hı. frekans daha yüksek olduğu için daha geniş bir alana yayılır. Hı hı. O nedenle frekansı yüksek insanların her zaman hem yanında bulunmaktan çok hoşlanırız hem de onların enerjilerini alırız. Hı hı. Şimdi moraliniz çok bozukken yanınıza çok enerjisi yüksek bir insan gelirse Bizim de onunla- gözlerimizin içi ışıldıyor o Tabii sırada. ki. Diyoruz hani tabii. ne kadar güzel ya, ne kadar güzel bir enerjim var. Benim mutlu ettim falan. Hani gerçekten hoşumuza gidiyor o tarz insanlarla birlikte olmak. Tabii ki. Hepimiz için geçerli bu, değil mi? Tabii Hani ki. Tabii ki ben öyle. negatif insanlarla mutluyum. Onlarla birlikte olmaktan mutlu oluyorum diyen bir insan ben henüz görmedim. Var mı öyle biri? Ya şimdi eğer Hı hı. etrafınıza ışık saçan bir insansanız bazen zaman zaman benim gibi yani şöyle söyleyeyim. Hı hı. Ben negatif insanlarla da aslında tamam mümkün olduğunca aynı ortama girmek istemiyorum ama kendini değiştirmeye niyeti olmayan insanla aynı ortama girmek istemem. Hı hı. Negatiftir, hayat olumsuz bakıyordur ama kendini değiştirmek istiyordur. İşte o noktada o insanın yanında olup kendi enerjimi ona akıtmayı ya da onun o düşünce yapısını değiştirmeyi seviyorum. Bunu Hı hı. mesleki olarak düşünmeyin. Yani bunu Hı hı. illa hani bir ticari Bir arkadaşlık alışveriş- ilişkisine de öyle yani. Kesinlikle Her öyle. zaman mutlu olamayız dediğiniz gibi. Hı Hani hı. bazen
mutsuz şeyler de yaşayabiliriz. Ya da arkadaşımız sevgisine ayrılmıştır ya da kötü bir şey, Hı hı. ailesinden birini kaybetmiştir falan. Tabii. Tabii ki o zaman destek olacağız ona. Benim söylediğim Hı şey hı. hani sürekli pozitif insanlarla birlikte olalım değil. O zaman hani bunlar çok farklı boyutlar, değil Evet. mi? Hani Yani değişmeye niyeti varsa insanın zaten yanına Hı hı. yaklaştığınız anda, mesela hiç tanımadığınız bir insan çok morali bozuksa yanına yaklaşıp ne kadar güzel göründüğünü söylediğiniz anda bile o değişimi hissedersiniz. Hı hı. O insan o durumdan kurtulmak istiyordur, çabalıyordur ama yardıma ihtiyacı vardır. Evet. Yani her şeyi ticari olarak düşünmek ya da her şeyi mesleki açıdan düşünmek yanlış bence. Bu insanlara da yanında olmak, yardım etmek güzel bir şey, onu demek istiyorum. Ama değişmeye niyeti yoksa ben böyle iyiyim, bana dokunmayın, ben düşük frekanslarımla mutluyum, bu şekilde Diyorsa, hayatı yaşamak O istiyorum zaman da diyen bir ona insanı da mutluluklar diliyoruz, değil mi? saygı duymak zorundayız yani. Aynen. Peki, kendinizi gerçekleştirme yolculuğunuzun neresindesiniz? Onu merak ediyoruz. Çok başındayım. Benim genel bir sorumdur. Bütün konuklarıma sorarım Evet. bunu. Çok başındayım. Hı hı. Çünkü neden başındayım? Genelde Aslında, aldığım cevap da budur. evet, Hı neden hı. başındayım biliyor musunuz Burcu Hanım? Çünkü aslında hayatım boyunca yaptığım şey aslında benim buymuş. Hı hı. Farkında değildim sadece. Buna rağmen çok başındayım diyorum. Çünkü ben 80 yaşına da gelsem çok başında olacağımı düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bunun sonu yok. Evet. Yani kendini geliştirme konusunun sonu yok. Evet. Öğrenecek çok şey var. Diyorum ya, Hayat okyanus, derya deniz. okyanus yani. Hı hı. Bir okyanusun içine düşmüş gibi hissediyorum kendimi. Öyle diyeyim. Anlıyorum. Peki, gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Gençlere tavsiyem sadece mükemmel olmaktan vazgeçmeleri. Mükemmel olmaya çalışmadan Hı hı. yapabildiklerini, potansiyellerini, en iyisini, Hı kapasitelerinin hı. en üst seviyede kullanarak yapabileceklerinin en iyisini yapmaları, fakat bunu mükemmel olmakla karıştırmamaları. Bu bir. Hı hı. İkinci olarak da sadece istedikleri şeyi yapmaları. Kendi iç seslerini dinlemeleri. Çünkü iç sesiniz sizin en iyi rehberiniz ve dostunuzdur. Başka Evet. hiçbir şeye ihtiyacınız yok. O size her zaman doğruyu söyleyecektir. O her zaman yön gösterecek size. Kesinlikle öyle. Diyorsunuz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun programımıza geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok büyük Enerjimizi keyif aldım. yükselttiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bugün Ne mutlu bana. bugünkü programımızın sonuna geldik. Sibel Özgür'le birlikteydik. Kendisi eğitim koçu, yaşam koçu, enerji uzmanı. Çok teşekkür ederiz geldiği için. Ben teşekkür ederim. Çok büyük keyif aldım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.